İlmeklerin Deryası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle şık bir runner çalışacağız. Daha önce suplalarını çalışmıştık hatırlarsanız. Şöyle suplalarını çalışmıştık. Bunun anlatımı da kanalımda mevcut. Linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Yorum kısmından söylemişlerdi, ortasındaki runner'ı da örer misiniz, bizim için anlatır mısınız diye. Onun için sizler için hazırladım. Bu şekilde gayet güzel, şık. Bakın şöyle güzel bir çalışma oldu. Bunun için yine 3,5 numara tığ kullandım ve yine polyester makrome ipi kullandım. Bakın bu sefer kullandığım ip biraz böyle simli bir yapısı var. Diğerinden de hafif ince. Ama siz yine aynı iple devam edebilirsiniz. Bu şekilde kullandığım ipler bu kadar. Runner için bu orta için bir tane 100 gram ip kullandım. Pardon, 200 gram kullandım. Bir tane 200 gramdan da bu kadar ip kaldı. Yani 2 tane 200 gramlık ip almanız lazım. Ya da 300 gram ip almanız gerekiyor. 300 gramdan rahatlıkla runner'ınız çıkar. Dediğim gibi gayet güzel, kolay, en ince ayrıntısına kadar anlattım. Bu şekilde dilerseniz başlayalım. Hepinize kolay gelsin. Evet, runner'ımıza zincir çekerek başlayacağız. Bakın şu şekilde hemen bir tane sabitleme zinciri yaptım ve şöyle çok aşırı derecede sıkmadan şöyle bol bir şekilde 1 2 bakın 3 4 5 6 7 8 9 10 bakın bu şekilde çok aşırı sıkmadan, çünkü iki taraftan da dolduracağımız için aşırı derecede sıkmayalım. Çok sıkı olmasın, bol da olmasın. Orta kararda ilerleyelim. Bu şekilde 103 tane zincir çekip gelelim arkadaşlar. 103 zincirimizden sonra ikinci sıramıza geçeceğiz. 103 tane zincir çekip gelelim. Evet, 103 tane zincirimi çektim. Bakın şu şekilde. Şöyle. Daha uzun olmasını isterseniz zincir sayınızı fazlalaştırabilirsiniz. Bakın şimdi tığımın başına ipimi aldım. Ve şöyle 1, 2, 3, 4. zincirimizin tek kanadına. Bakın şöyle zincirimizin tek kanadına batıyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Tekrar başına alıyoruz. Bir yandaki zincirimizin tek kanadına yine ikili trabzan çalışıyoruz. Yine başına aldık. Bir yandakinin hemen tek kanadına bakın bu şekilde ikili trabzan yapıyoruz. Sıramızın sonuna kadar her bir zincirimizin böyle tek kanadına ikili trabzan çalışacağız. Sonda bir zincirimiz kalana kadar bu işlemi yapacağız. Bakın şöyle tekrar gösteriyorum. İpimi başına aldım. Tek bir kanadına şu şekilde ikili trabzan. Evet, böyle sıramızın sonuna kadar, sıramızın sonunda bir zincirimiz kalana kadar devam edelim. Bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. İkili trabzan çalışıyoruz. Evet, bütün zincirlerimin tek kanadına şu şekilde bakın ikili trabzanlarımızı çalıştık ve sonda kalan bir zincirimize içerisine 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın 2, aynı zincirin içerisine 3, 4,
5 ve 6. Şuradaki ipimizi de şöyle içeriden yürütelim ki gözükmesin artık. Bakın şimdi 6 tane yaptık. Aynı zincirin içerisinde, sonda kalan zincirimizin. Şimdi devam ediyoruz. Bakın şuradan, hemen şu kısımdan, bakın şuradaki tek kanattan devam ediyoruz. İkili trabzan yapmaya. Şöyle şu ipimizi de yürütelim arkadan. Bak yine ikili trabzan yaparak, bakın bir sonraki zincirimizin tek kanadına, bakın hemen yanda gözüküyor zaten. Şu şekilde hemen ona da bir ikili trabzan. Şöyle devam ediyoruz. Bakın şöyle. Her bir zincirimizin diğer taraftan tek kanatlarına ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar tamamlayalım arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın diğer kanatlarına da bu işlemi yapıp gelelim. Sıramızın sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Evet, zincirimin sonuna kadar, bakın diğer taraftan da tüm zincirlerimizin tek kanatlarına ikili trabzan yaparak sıramızın sonuna geldik. Bakın şurada en başta yaptığımız, zincir çektiğimiz kısmın hemen şuraya, bakın şu kısma şuraya 6 tane ikili trabzan yapacağız. Hemen bakın şöyle 1 2 3 4 5 ve 6. Evet, böylelikle sıramızın sonuna geldik. Bakın şimdi burada şuradaki zincirimizin hemen tepe noktasına şöyle batarak bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Şöyle. Böylelikle bu sıramızı bakın tamamladık. Şimdi bir üst sıraya 2 zincir çekerek çıkalım. 2 zincirimizi çektik ve hemen dibine, bu sefer tek kanatlarına değil, tamamen zincirimizin, tamamen ikili trabzanlarımızın tepe noktasına çalışacağız. Bakın bu şekilde yine ikili trabzan yapıyoruz. Böyle ikili trabzan çalışacağız. Kolay bir model, anlaşılır bir şekilde de anlatmaya çalışıyorum. Eğer takıldığınız bir nokta olursa yorum kısmından yazarsanız yine yardımcı olmaya çalışırım. Bakın şu şekilde bu altılı yaptığımız kısma kadar, bakın sona kadar, şuraya kadar bütün ikili trabzanlarımızın tepesine yine ikili trabzan çalışarak sıramızı sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Evet, bakın sıramızın sonuna geldim. Şu 6 tane doldurduğumuz, aynı yere 6 tane doldurduğumuz kısma geldik. Şimdi buradan şöyle tekrar başına aldık. Bakın her bir ikili trabzanın tepesine çift yapıyoruz. Bakın bir kez battım. Tekrar aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Bakın hemen bir yandakine yine bir tane yaptım. Tekrar aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yine aynı yere, bakın şöyle bir yandakine ikili trabzan yapıyorum. Bakın her bir tekli yaptığımız ikili trabzanın tepesine 2 tane yapıyoruz. Bakın çift bir sonrakine yine çift yapıyoruz. Aynı yere bakın. Yine bir sonrakine hemen 2 tane ikili trabzan yaptım.
Bakın sonuncumuza da hemen 2 tane ikili trabzan yaptım. Bakın. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yani sayımızı 6'dan 12'ye çıkardık çift batarak. Bakın bu şekilde tekrar göstereyim. Şimdi devam ediyoruz. Yine aynı şekilde düz bir şekilde, yani çift yapmadan tek tek ikili trabzanlarımızı yaparak sıramızın sonuna kadar devam edeceğiz. Öyle tek tek hepsine birer tane ikili trabzan yaparak sıramızın sonuna gelelim. Böyle devam edelim. Tamamlayıp gelelim sıramızın sonuna kadar. Evet. Sıramın sonuna geldim. Bakın 6 tane aynı yere yaptığımız kısma geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın 6 tane aynı yere yaptığımız kısma geldik. Şimdi yine çift yapıyoruz. Hemen 1, 2. Bakın aynı yere 2 tane yaptım. Hemen tekrar bir yandakine 1, 2. Bakın yine bir yandakine hemen 2 tane ikili trabzan aynı yere. Bakın hemen bir yandakine 2, hemen 1, 2, bir yandakine. Evet, hemen şu kısmımızı da 1, 2 tane hemen yaptım ve bakın buradaki sayımızı da 12'ye çıkardık. Bakın 2, 4, 6, 8, pardon, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bakın 12. Ve tekrar zincir kısmına geldik. Bakın başladığımız noktaya yine bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz ve 2 zincir çekerek bir üst sıramıza çıkıyoruz. Bakın bu şekilde oval bir görüntü oluşuyor. Yine devam ediyoruz. Bakın hemen dipten başlayarak tek tek her bir ikili trabzanımıza ikili trabzan çalışarak yine arttırma yaptığımız kısma kadar sıramızın arttırma yaptığımız kısma kadar tamamlayıp gelelim. Şöyle, burası zaten düz. Şuradaki arttırma kısmına kadar yapıp gelelim arkadaşlar. Evet, arttırma yaptığımız kısma geldim. Bakın hemen arttırma yaptığımız kısımdan başlıyoruz. Hemen bakın şu bir iki tane aynı yere yaptığımız kısmın hemen birincisine yine bir tane çift yapıyoruz. Yani aynı yere yapıyoruz. Şöyle bir diğerine tek. Bir yandakine çift. Bir diğerine tek. Hemen bir çift. Bir tek. Bakın sıramızın sonuna kadar, pardon, arttırma yaptığımız kısma kadar böyle birini tek birini çift yapacağız. Hemen bakın çift yaptım. Sıradakine hemen tek. Hemen bir diğerine çift. Bakın bu şekilde. Hemen bir yandakine tek. Bir yandakine çift. Bakın böyle. Bakın sonuncu arttırmama da hemen tek yapıyorum. Ve burada arttırmalarımızı bitirmiş olduk. Bakın böylelikle arttırmalarımız tamamlandı. Bakın tekrar şuradan başladık. Arttırma kısmımızı bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek olacak şekilde yaptık. Şimdi yine devam ediyoruz. Hepsine tek tek yaparak diğer arttırma kısmımıza kadar bu şekilde
ikili trabzan yapıyoruz. Artırma kısmımıza kadar bütün sıramızı tamamlayıp gelelim. Şöyle bakın, tek tek. Şöyle görüntüsü de bu şekilde. Bakın, oval bir görüntü olmaya başladı zaten. Bu şekilde sıramızı artırma kısmına kadar tamamlayıp gelelim. Evet, artırma kısmımıza geldik. Bakın, yine ikili yaptığımız kısma geldik. Hemen ilkine çift yapıyorum. 1 2, bir yandakine hemen tek yapıyoruz. Evet, bir çift. Bakın, bir çift. Bir çift. Bakın. Hemen bir yandakine bir tek yapıyoruz. Hemen diğerine bir çift. Bir yandakine tek yapıyoruz. Evet, bir çift. Hemen bir yandakine, pardon, hemen çift yapıyoruz. Tek yapmışım. Bakın, çift, tek, çift. Hemen tek yapıyorum bir tane. Bir yandakine hemen çift yapıyorum. Bakın. Yine bir tek. Bir tek. Şöyle. Bir çift. Bir çift. Ve sonuncu arttırmamıza da hemen bir tane tek yapıyoruz ve örgümüzü artık sonuna geldik. Bakın, hemen yine zincirimizin tepesine bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Evet, bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. Hemen bir üst sıraya 2 zincir çekerek 1 2 zincir çekiyoruz ve hemen bakın, hemen dip kısmına bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, yine tekli bir şekilde arttırma kısmımıza gelene kadar şöyle, bakın, arttırma kısmımıza kadar tek tek hepsine yine ikili trabzan çalışıyoruz. Bakın, buralar zaten düz. Köşe kısımlarımızda arttırmalarımız var. Bu şekilde devam edelim. Sıramızın arttırma kısmına kadar, şuradaki çift yaptığımız kısma kadar yapıp gelelim arkadaşlar. Evet, yine arttırma kısmımıza geldik. Bakın, çift yaptığımız kısma. Yine burada hemen ilk kısma 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aynı yere, bakın, aynı yere. Şimdi burada 2 tane tek yapıyoruz. 1 ve 2. Şimdi bir tane yine çift yapıyoruz. 1 2, aynı yere, bakın, aynı yere yaptım. Şimdi 2 tane tek yapıyoruz. 1, hemen bir yandakine 2. Bakın, bir tane tek yapıyoruz. Pardon, 2 tane tek yapmıştık. Şimdi çift yapıyoruz. Şöyle. Şimdi yine 2 tane tek yapıyoruz. 1 2, hemen bir yandakine çift yapıyoruz. 1 ve 2. Yine 2 tane tek yapıyoruz. Bakın, şöyle 1 ve 2. Pardon, tek yapacaktık. Çift, tek, 2 tane tek. Bakın, çift yaptık, 2 tane tek. Şimdi çift yapıyoruz. 1 2, aynı yere yaptım, bakın. Hemen 2 tane tek yapıyorum. Bakın, 1 ve 2. Hemen bir yandakine çift yapıyoruz. Bakın, 1 ve 2.
Bakın sondakine geldik. Ona da bir tane tek yapıyoruz. Bakın arttırma kısmında gelmiştik. Bir tane tek yapıyoruz. Burada da hemen bu şekilde devam edeceğiz. Bir yandakine hemen bir yandakine tek yapıyoruz. Bakın arttırma kısmımızı tamamladık. Bu şekilde. Bakın bu şekilde arttırma kısmımızı bitirdik. Şimdi yine diğer arttırma kısmına kadar düz bir şekilde ikili trabzan yapacağız. Şöyle devam edelim. Birkaç tane birlikte yapalım. Şöyle devam ediyoruz. Evet, arttırma kısmına kadar bu şekilde her bir ikili trabzanımıza bir tane ikili trabzan yapıp gelelim. Evet, yine arttırma kısmımıza geldim. Bakın şu şekilde çift yaptığımız kısma kadar geldik. Yine ilkine çift yapıyoruz. 1 2 hemen 2 tane tek yapıyoruz. 1 ve 2. Yine bir tane çift. Hemen 2 tane tek yapıyoruz yan yana. 1 2. Evet, bir çift. Bir çift. Hemen 2 tane tek yapıyoruz. 1 ve 2. Şöyle bir tane çift yapıyoruz. İkili trabzan. Bakın aynı yere. Yine yan yana 2 tane tekli çalışıyoruz. 1 2. Hemen bir sonrakine çift yapıyoruz. 1 2 aynı yere bakın. Hemen yan yana 2 tane tekli yapıyoruz. Evet, bir tane çift yapıyoruz. Evet, bakın. Kalan 2 taneyi de tek yapıyoruz. Ve bu sıramızın sonuna geliyoruz bu şekilde. Bakın hemen bu kısımdan ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve hemen 2 zincir çekerek yukarı çıkıyoruz. Ve aynı yere ikili trabzan yapıyoruz. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Her bir ikili trabzanımıza tek yaparak devam ediyoruz. Bu şekilde yine arttırma kısmımıza kadar örüp gelelim arkadaşlar. Arttırma kısmımıza kadar hepsine tek tek ikili trabzan öreceğiz. Bu şekilde örüp gelelim. Bakın oluştu. Bu şekilde sıramızın artış kısmına kadar, şu arttırma kısmına kadar örelim. Evet, arttırma kısmımıza kadar ördüm. Bakın çift yaptığımız kısma geldim. Hemen başlıyoruz. Burada hemen ilkine bir tane çift yapıyoruz. Bakın çiftle başladık. Şimdi 3 tane tek yapacağız. 1 2 ve 3. Hemen bir yandakine çift yapıyoruz. Bakın çift yaptık. 3 tane tek yaptık. Çift yaptık. Şimdi 3 tane tek yapıyoruz. 1 2 3 bir tane çift yapıyoruz. 1 2 aynı yere. Şimdi yine 3 tane tek çalışacağız. 1 2 ve 3. Yine bir tane çiftli yapıyoruz. Aynı yere 1 2. Evet. Bakın çift. Şimdi 3 tane tek yapıyoruz. 1 2
ve 3. Bir tane çift ve bir sonrakine hemen 1 2 3 tane tekli çalışıyoruz. Bakın 1 2 ve 3. Şimdi bir tane tekli, pardon, bir tane çift yapıyoruz. 3 tane tekli yaptık. Bir tane çift yapıyoruz. Bakın şimdi bakıyoruz. Evet, şu kısımdan şimdi devam edeceğiz. Arttırma kısmımızdan. Bakın bitti. Artık bu şekilde devam ediyoruz. Hemen bir bakalım. Evet, 3 tane tek yapacağız. Bakın arttırma kısmımız burada. Evet, şöyle 1 2 3 tane tek yaparak devam edeceğiz. Buradan devam ediyoruz. 1 2 ve 3. Evet, bakın şu şekilde zaten ovalliğimiz sağlanmış oldu. Hemen bakın buradan karşılığına geldiği için şöyle bakın şurada hemen 3 tane tek yaptık. Bir tane de çift yaparak bitiriyoruz sıramızı. Burada da arttırmış olduk. Bu şekilde bakın bu şekilde sıramızı tamamladık. Şimdi düz bir şekilde devam ediyoruz. Hiçbir arttırma, eksiltme yapmadan devam edeceğiz. 1 2 3 4 5. Burayı saymama gerek yok aslında. Niye saydım bilmiyorum. Alışkanlıktan sanırım. Bu şekilde düz bir şekilde devam edeceğiz. Bakın arttırmalarımızı yaptıkça zaten ovalleşmeye başladı örgümüz. Şimdi burada bu şekilde şuradaki arttırma kısmımıza kadar, şuradaki arttırma kısmımıza kadar örüp gelelim. Bakın oluşmaya başladı. Şöyle. Bu sıramızı da burada arttırdık. 3 tek bir çift şeklinde arttırmamızı yaptık. Şimdi düz bir şekilde arttırma kısmına kadar örüp gelelim. Evet, diğer arttırma kısmımıza kadar ördüm. Bakın. Hemen çift ile başlıyoruz. 1 2 3 tane tek, 2 ve 3. Bakın bir tane çift, yani aynı yere yapıyoruz. 3 tane yan yana tek yapıyoruz. 1 2 ve 3. Yine çift yapıyorum bir tane. Aynı yere. Bakın yine aynı yere yaptık. Şimdi 3 tane tek yapıyoruz. 1 2 ve 3. Yine çift yapıyorum. 1 2. Evet. 3 tane tek yapıyoruz. 1 2 ve 3. Yine bir sonrakine çift yapıyoruz. 1 2. Hemen 3 tane yan yana tekli yapıyoruz. Bakın 1 2 ve 3. Bir tane çift yapıyoruz. 1 2. Hemen 3 tane tek yapıyoruz. Bakın 1 2 3. Şimdi şuraya 2 tane çift yapıyoruz. Bakın hemen zincirimizin dibine 1 2 ve hemen şuradaki tepe noktamıza bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz.
Ve 2 zincirle yukarı çıkıyoruz. Yine devam ediyoruz. Aynı şekilde bakın ikili trabzanlarımıza devam edeceğiz. Evet, bu şekilde şuradaki artırma kısmımıza kadar örüp gelelim arkadaşlar. Bakın şöyle iki tarafı da göstereceğim. Şu şekilde bakın artırma kısımlarımız. Şimdi buradan yine düz bir şekilde şuradaki artırma kısmımıza kadar tamamlayıp gelelim. Evet, arttırma kısmımıza kadar yine ördük. Yine ilk kısma hemen bir tane çift yapıyoruz. Bakın. Evet, bir öncekinde bakın nasıl yapmıştık? Bir çift, 1, 2, 3 tek yapmıştık. Şimdi 4 tane tek yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Evet, bir sonrakine çift yapıyoruz. 1, 2. Bakın aynı yere. Evet, devam ediyoruz. 4 tek. 1, 2, 3, 4. Hemen bir tane yanına çift. 1, 2. Aynı yere yapıyoruz. Devam edelim. Bakın çift yaptık. Şimdi 4 tane tek yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Evet, yine bir tane çift yapıyoruz. Hemen 4 tane tek yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Evet. Bakın 4 tek yaptım. Yine bir tane çift yapıyoruz. Evet, yine 4 tane tek yapıyoruz. 2, 3, 4. Hemen bir tane çift yapıyoruz. Evet. Tekrar 4 tane tek yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Hemen bir tane çift yapıyoruz. Evet. Bakın böylelikle yine artırma kısmımızı bitirmiş olduk. Şimdi bu şekilde 4 tane tek, bir tane çift yaparak geldik. Şimdi buradan devam ediyoruz. Yine arttırma noktasına kadar düz bir şekilde her bir ikili trabzanımızın üstüne ikili trabzan çalışıyoruz. Sıramızın sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Evet, artırma kısmımıza geldik. Bakın çift yaptığımız kısma geldik. Yine çift yaparak başlıyoruz. 1, 2 aynı yere yapıyoruz. Hemen 4 tane tek yapıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4. Hemen bir yandakine çift yapıyoruz. Evet, çift yapıyoruz. Şöyle 4 tane tek yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Hemen bir tane çift.
Bakın 4 tane tek yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Hemen çift yapıyoruz bir tane. Evet. 4 tane tek yapıyoruz. 2 3 ve 4. Devam edelim. Bir tane çift. Hemen bir tane çift yaptık. 4 tane tek yapıyoruz. Bakın şöyle devam ediyoruz. 3 ve 4. Yine bir tane çift. Hemen 4 tane tek yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Hemen bir tane çift yapıyoruz. Bakın 1 2 ve kalan sonuncuyu da tek yapıyoruz. Ve yine zincirimizin tepe noktasından ilmek kaydırmamızı yapıyoruz. 2 zincir çekerek bir üst sıraya yine çıkıyoruz. Bakın yine devam edeceğiz. Arttırma kısmımıza kadar düz bir şekilde ikili trabzanlarımızı yapacağız. Bu şekilde arttırma kısmına kadar örüp gelelim. Bu son arttırma sıramız olacak. Bunda da bir çift 5 tek yapacağız. Yine arttırma kısmına geldiğimizde göstereceğim. Eğer daha kalın olmasını isterseniz 6 tek bir çifte yapabilirsiniz. Ama ben burada en son sıramda 5 tek bir çift yaptığım için aynı bu modelin formunu koruyabilmek için 5 tek bir çift olarak tamamlayacağım. Bu sıramda da artırma kısmına kadar tamamlayıp gelelim. Artırma kısmında tekrar göstereyim. Evet, bakın yine artırma kısmımıza geldik ve hemen bir tane çift yapıyoruz. Ve 5 tane tek yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Evet, bir tane çift. Bu artık son arttırmamız. Artık arttırma yapmayacağız. Evet. Tekrar 5 tane tek yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Yine bir tane çift yapıyoruz. 1 2. Evet, devam edelim. 5 tane tek yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Evet. Tekrar çift yapıyoruz. Aynı yere. 2 tane aynı yere ikili trabzan. Tekrar 5 tane tek çalışıyoruz. Bakın 1 2 3 4 ve 5. Hemen bir tane çift. Hemen bir diğer taraftan başlayarak 5 tane tek yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5.
Yine 5 tane tek yapıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle bakalım, kontrol edelim. Evet, hemen bir tane çift yapıyoruz. Evet. Ya, yanlış yapmışım. Bakalım 5. Pardon, şurada çift yapmışım. 1, 2, 3, 4, 5. Şunu çift yapacaktık. Hemen düzeltelim. Bir tane çift çalışmadan ilerlemişim. Bakın şurası çift yaptık. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen bir tane çift yapıyoruz. Şimdi 5 tane tek yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve sonuncu çiftimize geldik. Bakın son 1, 2. Evet, arttırma kısmımızı bu şekilde bir çift 5 tek olacak şekilde çalıştık. Bakın şu şekilde tamamladık. Hemen diğer arttırma kısmımıza kadar devam ediyoruz. Bütün trabzanlarımızın üzerine ikili trabzan çalışıyoruz. Şöyle arttırma kısmımıza kadar tamamlayıp gelelim. Evet, arttırma kısmımıza geldik. Bakın çift yaptığımız kısma yine çift yaparak başlıyoruz. Aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Hemen 5 tane tek yapıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine bir tane çift yapıyoruz. Diğer tarafta yaptığımız gibi aynı. Hemen 5 tane tek yapıyoruz. Buraları uzun göstermek istiyorum ki kaçırdığımız bir nokta olmasın. 3, 4, 5. Hemen bir tane çift. Tek 5 tane tek yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle hemen bakıyorum. Evet, 5 tek yapmışım. Bir çift yapıyorum hemen. Ve devam ediyoruz. 5 tek. 1, 2, evet, 3, 4 ve 5. Yine bir çift. Hemen evet, devam edelim. 5 tane tek yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, hemen bir tane çift yapıyoruz. Evet, 5 tek yapmıştık. Şimdi bir tane çift yaptık. Bakın hemen sayalım. 2, 4, 5. Evet, çift yaptık. 5 tek yapıyoruz yine. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen diğerine çift yapıyoruz. Ve kalan 2'yi de düz bir şekilde örüyoruz.
ve zincirimizin tepe noktasından bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Bakın bir üst sıraya geçtik. Artık arttırmalarımızı bitirdik bu şekilde. Siz bu kısmı eğer daha geniş olmasını isterseniz bu sefer 6 tek bir çift yapabilirsiniz. Bir sonrakinde 7 tek bir çift yapabilirsiniz. Ben bütünlüğü bozmamak için dediğim gibi aynı ölçüde yapmak istedim. Zaten daha acur kısmı da var. Şu kenar kısmını da yapacağız. Biraz daha büyüyecek. Onun için bu kadar. Şimdi şöyle bütün sıramızın sonuna kadar birer tane tepelerine sık iğne yapıyoruz. Bakın şu şekilde sık iğne yapacağız. Bir sıra boyunca bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Şimdi sık iğnemizi yapıp tamamlayıp bu şekilde tamamlayıp gelelim sıramızın sonuna kadar bir sıra boyunca sık iğne çalışıp geleceğiz. Sizden istediğim sadece şu köşe kısımlarında çok sık yapmayın ki büzmesin. Yani buralarda da çok sık yapmayın ama buralarda daha özentili bir şekilde daha sık yapmamaya dikkat edin. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar bütün sıramızı sık iğne yapıp gelelim. Evet bakın bütün sıralarımı sık iğne yaparak sıranın sonuna geldim. Şimdi şuraya yine bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Böylelikle bu sıramızı da tamamlamış olduk. Bakın şöyle. Şimdi burada hemen ilk yaptığımız kısımdan başlayarak ilmek kaydırma yapıyoruz. Bakın şöyle hemen direkt içinden geçiriyoruz. Bir yandakine hemen yine bir ilmek kaydırma yapıyoruz. İlmek kaydırmalarınızı da çok aşırı sıkı olmasın. Yine büzebilir örgünüz. Onun için olabildiğince bol yapalım. Bakın şöyle hemen alıyoruz. Buradan aldık ve hemen diğerinden de geçiriyoruz. Bakın bu şekilde. Yine aynı şekilde yine bakın aldım. Hemen ikisinden de geçirdim. İpi aldım ve geçirdim. Bakın bu şekilde sıramızın sonuna kadar bu kısmı da ilmek kaydırma yaparak tamamlayacağız. Yine dediğim gibi çok büzmeden, çok aşırı bol da yapmadan orta kararda böyle ilmek kaydırmalarımızı sıramızın sonuna kadar bu şekilde yapıp gelelim. Evet sıramın sonuna geldim ilmek kaydırarak. Bakın şimdi bakın şöyle bir önde oluştu ve kısmı bir de arkada oluştu. Biz arka kısımdan hemen tığımızı aldık. Bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Bakın şurada oluşan V kısımlarından 1, 2, 3 atlayıp dördüncüye bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Yine aynı şekilde bakın 1, 2, 3 tanesini atlayıp dördüncüye bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Hemen 1, 2, 3 tanesini atlayıp dördüncüye bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar gösteriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen bakın 1, 2, 3, dördüncüye bir tane sık iğne yapıyoruz. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Şurası önde kalacak. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar bu işlemi tamamlayıp gelelim. 3 kutucuk atlayacağız. Dördüncüye yaparak geleceğiz. Evet sıramın sonuna geldim. Bakın tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincirimizi çekiyoruz ve şu kısma bakın şuradaki kısma hemen bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta bakın benim 72 tane kutucuğum oldu. Muhtemelen benim ölçülerimde yaparsanız sizlerin de 72 tane kutucuğu olacaktır. Bu şekilde
çift sayı olması gerekiyor. 72 kutucuk elde ettik bu şekilde. Bu şekilde 72 tane kutucuk oluşturalım. Ve bir sıraya geçelim. Zincirimizin bir kanadına ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir tane daha ilmek kaydırma yapıyoruz. 2 ve 3. kısma bakın, şu orta kısımdan artık 2 kanadını alarak ortasından bir tane sık iğne yapıyoruz. Bakın böylelikle bir üst sıraya çıktık. Şimdi yine 5 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5. Hemen bakın şöyle 1 2 3. zincirimizin tepe noktasına içeriye alıp hemen bir tane sık iğne yapıyoruz. Bakın şöyle. Tekrar gösteriyorum. 5 zincirimizi çekiyoruz. 5. Hemen sayıyoruz. Bakın 1 2 3. zincirimize hemen şöyle içerisinden alıp bir tane tepesine sık iğne yapıyoruz. Tekrar gösteriyorum. 5 zincirimizi çekiyoruz. Hemen 1 2 3. zincirimizin tepe noktasına hemen bir tane sık iğne yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Son bir kez daha göstereyim. Ondan sonrası zaten sıra sonuna kadar yine bu işlemi yapacağız. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Bakın 1 2 3. zincirimizin hemen tepesine bir tane sık iğne yaptım. Bir kez daha gösteriyorum. 1 2 3 4 5. Hemen 1 2 3. zincirimize hemen batıp bir tane sık iğne yapıyoruz. Bakın bu sıramızı da bu şekilde sıramızın sonuna kadar, şu kısma gelince tekrar göstereceğim. Sıramızın sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Evet, sıramın sonuna geldim. Bakın şöyle 5 zincirimi çektim. Sondakini hemen 1 2 3 4 pardon 3. Üçüncü zincirimizin tepe noktasına battık ve çıktık. Şimdi burada bakın hemen yine 5 tane zincirimizi çekiyoruz. Şuraya bakın, şu kısma hemen bir tane sık iğne yapıyoruz. Bakın şöyle. Şimdi zincirimizin tek kanadına bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir tane daha ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve 3. zincirimizin içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Evet, bir üst sıramıza geçtik. Şimdi burada 6 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 ve 6. Yine bakın 1 2 3. zincirimizin tepe noktasına bir tane sık iğne yapıyoruz. Yine 6 zincir çekiyoruz. 5 6. Yine 3. zincirimize bakın 1 2 3. zincirimizin tepe noktasına hemen bir tane sık iğne yapıyoruz. Evet, yine 6 zincirimizi çekiyoruz. Yine aynı şekilde 1 2 3. zincirimizin içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir kez daha göstereyim. 2 3 4 5 6. Evet, 6 zincirimizi çektik. Evet, 6 zincirimizi çektik. Hemen 1 2 3. zincirimize hemen bir tane sık iğne yaptık. Bakın bu sıramızda da 6 zincir çekerek bu sıramızı bu şekilde tamamlayıp gelelim. Sıramızın sonuna kadar bu işlemi yapıp geleceğiz.
Evet, böylelikle sıramın sonuna geldim. Bakın yine sonda da 6 zincirimizi çekiyoruz. 4, 5 ve 6. Hemen şu kısma bir tane bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve şimdi bakın tek kanattan 1, 2, pardon, sık iğne yapmayacaktık. İlmek kaydırma yapacaktık. Hemen 1, 2 tane ilmek kaydırma yaptık. Ve bakın şimdi içerisine değil, sadece şuradaki iç kısmına yapıyoruz. Bakın boşluğa, hemen zincirin içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi 7 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bakın direkt boşluğa, zincir tepesine değil, direkt boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz. Yine 7 zincirimizi çekiyoruz. 5, 6, 7. Yine aynı şekilde diğer zincir boşluğumuza hemen bir tane sık iğne yapıyoruz. Evet, devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle hemen bakın boşluğumuza bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir kez daha gösteriyorum. 7 tane zincir çekiyoruz. 4, 5, 6 ve 7. Hemen bakın şuraya, hemen içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve bu şekilde bakın sıramızın sonuna kadar bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet, sıramın sonuna geldim. Bakın şöyle en sondayız. Yine 7 zincirimi çektim ve bakın yaptığımız şuradaki sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yaparak sıramızın sonuna geldik. Şimdi yine tekrar tek kanadına bir tane ilmek kaydırma, ikinci ilmek kaydırma, üçüncü ilmek kaydırma ve dördüncüyü tepe noktasına yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Bakın dördüncü zincirimizin içerisine. Şimdi burada ilk önce 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve hemen bakın 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirimiz vardı. Bu sefer 1, 2, 3 sayıyoruz. Dördüncü zincirimize ortasına hemen şöyle bir tane sık iğne yapıyoruz. Bakın ikinci aşama olarak ilk 5 zincir çektik. Şimdi burada 7 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 ve 7. Yine 3 tane sayıyoruz. 1, 2, 3 zincir saydık. Dördüncü zincirimizin tepe noktasından hemen içeriden bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi 5 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve yine aynı şekilde 1, 2, 3, dördüncü zincirimizin tepe noktasına bir tane sık iğne yapıyoruz. Bakın 5 ile başladık. İkinciye 7 yaptık. Tekrar 5, tekrar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen yine 1, 2, 3, dördüncü zincirimizin tepe noktasına bir tane sık iğne yapıyoruz. Bakın 7. Şimdi 5 zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen 1, 2, 3, dördüncü zincirimize yine bir sık iğne yapıyoruz. Bakın şu şekilde devam edelim. İsterseniz birkaç tane daha göstereyim. Şimdi bakın 5 yapmıştık. Şimdi 7 tane zincir çekeceğiz. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Hemen 1, 2, 3, 4. zincirimin tepe noktasına hemen bir tane sık iğne yaptım. Bakın tekrar 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Ve yine 1, 2, 3, 4. Zincirimin tepe noktasına hemen bir tane sık iğne yaptım. Bu sıramızda da bakın 5 ile başladık. 7, 5, 7, 5, 7, 5 şeklinde sıramızın sonuna kadar bu şekilde tamamlayıp gelelim. Bundan sonra bir sıramız kaldı. Şu detayımızı yapacağız. Ondan sonra da runner'ımızı bitireceğiz. Bu şekilde 5 zincir, 7 zincir kutucukları yapacağız. 5 zincir, 7 zincir şeklinde sıramızın sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Evet, bu sıramızın da sonuna geldik. Bakın 5 zincirle başlamıştık. 5, 7, 5, 7 şeklinde devam etmiştik. Ve sonuncu da bakın sona gelince de 7 tane zincirle kapatıyoruz. 7 zincirle kapatıyoruz. Bir sık iğne yaparak. Bakın şimdi buradan devam ediyoruz. Yine 1, 2, 3. kısmın hemen ortasına battık. Bir tane sık iğne yaptık. Şimdi burada şu işleme geçiyoruz. Bakın şuradaki işleme geçiyoruz artık. Şu son sıramıza. Hemen bakalım burada kaç tane doldurmuşuz. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 tane. Şimdi hemen bu aşamada bakın tığımızın başına alıyoruz. 7'li kutucuğumuzun içerisine 13 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Evet, 13 tane ikili trabzanımızı bakın bu şekilde doldurduk. Şimdi beşli gruba geldik. Bakın beşli grupta hemen bakalım burada tepe noktasına mı batmışız? Evet, tepe noktasına batmışız. Hemen bakıyoruz. 1, 2, 3. zincirimizin içerisine yine tığımızı aldık. Ve bir tane sık iğne yaptık. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrar 7'li kısma geldik. Bakın 7'li kutucuğumuza. Yine aynı şekilde tığımı aldım, ipimi ve yine 13 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle 13 tane yine ikili trabzanımızı çalışalım. Bu artık son sıramız. Bu şekilde bitiriyoruz. Böyle 13 tane dolduracağız yine. Şöyle hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 ve 13. Evet, bakın iki tanesi de oluşturduk. Şimdi bakın 5'li zincirimize geldik. Hemen 1, 2, 3. zincirimizin içerisinden bir tane hemen sık iğne yaptık. Bir kez daha gösteriyorum. Bakın 7'li gruba geldik. Yine 7'li grupta yine 13 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3,
Evet, yine 13 tane ikili trabzan çalışacağız. Bu şekilde. Böyle devam edelim. 13 tane ikili trabzan yapıyoruz. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 ve 13. Evet, şimdi beşli kısma geldim. Bakın 1, 2, 3. zincirimize hemen bir tane sık iğne yaptık. Ve yedili gruba yine geldik. Bakın içerisine tekrardan 13 tane sık iğne yapacağız. Bu işlemimizi de sıranın sonuna kadar devam ettireceğiz. Bakın yedili gruplara bu şekilde 13 tane ikili trabzan yapacağız. Beşli grupları orta nokta olarak alacağız. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Evet, sıramın sonuna geldim. Bakın son kutucuğuma da 13 tane ikili trabzan çalıştım ve şu kısma geldik. Bakın tekrar şurada yaptığımız sık iğnenin tepesine bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Bir sabitleme zinciriyle buradan ipimizi keselim. Şöyle. Evet. Ve hemen arka kısımdan şöyle ipimizi saklayalım. Şöyle birkaç yerden geçireceğiz. Şurada bir tane sabitleme yapacağım. Bakın şöyle. Hemen şuradan devam edelim. Aralardan geçerek. Evet. Şu uç kısmını da yakarsanız çakmakla sökülme olmaz. Şu an ben yanıma çakmak almadığım için yakamayacağım. Siz hafif ucunu yakarsanız sökülme olmaz. Şöyle birkaç yerden daha geçeyim. Sonra ben de çakmakla yakacağım. Sökülmesin diye. Evet, bu şekilde. Bakın bitirdik. Güzel bir ütü yapacağız. Ütü yapınca şöyle ütüyü yaparken de yine elinizle de düzelterek ütüyü yaparsanız daha güzel olacaktır. Bakın formunu alacaktır. Bu şekilde bitirdik. Güzel bir ütü yapacağız. Bu şekilde. Evet, bitirdik. Daha önce suplasını çalışmıştık hatırlarsanız. Şöyle yuvarlak. Yine bunun linkini de açıklama kısmına bırakırım. Bu şekilde de runner'ını yaptık. Birkaç yorum gelmişti Supla'da. Orta kısmı runner yapmak istiyoruz. Nasıl yapabiliriz diye. Sizler için videosunu çektim. Bu şekilde güzel de bir ütü yapınca şu şekilde bakın şuralardan da düzlenecektir. Bu şekilde bitirdik. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bir sonraki projemden haberdar olabilirsiniz. Sizler de yorum kısımlarından takıldığınız nokta olursa yazarsanız yardımcı olurum. Hangi projeleri çalışmamı istiyorsanız yine yorum kısmından yazarsanız oralardan okuyup ona göre çalışmalar yaparım sizler için. Evet, bitirdik. Hepinize kolay gelsin.